Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda örgülerimizin kenarları nasıl düzgün durur onun anlatımını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz üzere özellikle haroşa ve düz örgülerde çok harika duruyor. Lastikte hiç denemedim, bir arada lastikte denemek istiyorum aslında bu modeli. Bunu örgülerinizin kenarlarına, özellikle fermuar veya düğme takılacak örgülerin kenarlarına uygularsanız çok düzgün, çok güzel durduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın her iki tarafı da aynıdır. Her iki tarafı da sizlere göstermek istiyorum. Ve bugünkü videomda haroşa üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Her türlü örgülerinizin kenarına uygulayabilirsiniz. Bebek battaniyelerinin kenarlarını dahi bu şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken 10 tane ilmek üzeri yapacağım. Aslında 6-7 tane ilmek de yeter fazla ama 10 tane ilmek üzeri sizlere anlatımını yapacağım. Kenarı anlatırken modeli sıfırdan göstermek istiyorum ki daha net anlaşılır olsun. Bu şekilde öncelikle bir tane düğümümü atarak ilmeklerime başlıyorum. 10 tane kadar ilmek atıyorum. İpim kısa geldi. İlmeğin sayısı önemli değil arkadaşlar. 9 tane de durdum ama 10 tane de olabilir, 9 tane de olabilir. Önemli olan kenarlardır. Fark etmiyor zaten. Burada ipim kısa geldiği için düğümümü attım. Şimdi bir tane şişimi çekiyorum. Ve haroşa örgü örmeye başlıyorum. En baştakini dahi örüyorum ben. Benim örme şeklim böyle. Siz kendi örme şeklinizi nasıl yapıyorsanız kendi bildiğiniz yöntemden de örebilirsiniz. En sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Tekrar ediyorum, bunu düz örgülerde de uygulayabilirsiniz. 2 tane ilmeğim kaldığında ipimi kendime taraf getirdim. Kenardaki son 2 ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Örgümü çevirdim. Girişteki 2 tane ilmeklerimi ördüm. Tek tek ördüm. Ördükten sonra bu şekilde sıkıştırarak düzeltiyorum. Sıradaki ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Çıkışta tekrar 2 tane ilmeklerim kaldı. İpimi kendime taraf aldım ve ikisini de örmeden şişimin üstüne aldım. Tekrar örgümü çevirdim. Yine aynı işlemle. Örmediğim 2 tane ilmeğim vardı. İkisini tek tek ördüm. Ördükten sonra bu şekilde ilmeklerimi düzelterek sıkıştırdım. Daha sonra sıradaki ilmeklerimi hepsini haroşa örgü olarak ördüm. Kenarda her zaman 2 ilmeğimiz kaldığında ipimizi kendimize taraf getirip ilmeklerimizi örmeden şişimizin üzerine aldık. Tekrar örgümü çevirdim. Hep aynı işlem. Biraz ilerleyelim beraber. Girişteki 2 ilmeğimi ördükten sonra birazcık sıkıştırarak düzelttim. Daha sonra sıradaki ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. 2 ilmeğim kaldı çıkışta. Örgümü, bakın ipimi kendime taraf getirdim. İkisini örmeden şişimin üstüne aldım. Tekrar örgümü çevirdim. Girişteki 2 ilmeğimi ördükten sonra birazcık bu şekilde sıkıştırarak düzeltiyoruz. Sıradaki ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. Çıkışta 2 ilmeğim kaldı. İpimi kendime tarafa aldıktan sonra 2 ilmeğimi örmeden şişimin üstüne bıraktım. Tekrar örgümü çevirdim. 2 tane örmeden ilmeğim vardı. İkisini ördükten sonra birazcık sıkıştırdım. Tekrar
Sıradaki ilmeklerimi ördüm. 2 ilmeğim kaldı. İpimi kendime taraf getirip ikisini örmeden aldım. Tekrar aynı şekilde her çıkışımızda girişlerimizi örerek alıyoruz. Çıkışlarda sadece 2 tane ilmeğimiz kaldığında örmeden üzerine aldım. İpimiz bizden yana olacak. Bu şekilde arkadaşlar bakın ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Modelimiz hemen belirgin oluyor. İlk başlarda çok her iki kenar eşit olmayabilir. Ama bunu ördükçe her iki kenar eşit olduğunu göreceksiniz. Yani model ördükçe ortaya çıkıyor. İlk iki sırada hemen belli olmuyor. Öncelikle burası bir tarafa her iki tarafta eşit. Burası da arka yüzü, her iki taraf tekrardan eşit. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. Siz de örüp benimle birlikte örersiniz inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.